Modern savaşın çehresi değişti. Artık tehlike sadece bir yönden gelmiyor. Gökyüzü, radarlardan kaçmaya çalışan alçak irtifa kamikaze drone sürüleriyle, ses hızının kat be kat üzerinde seyreden seyir füzeleriyle ve stratosferden ölümcül bir hızla inen balistik füzelerle hiç olmadığı kadar kalabalık ve karmaşık. Hatta bu kaosa, gelişmiş radar sistemlerini kör etmek için tasarlanmış 5. nesil hayalet savaş uçakları da eklendiğinde karşımıza tek bir soru çıkıyor. Saniyeler içinde bu yüzlerce farklı ve karmaşık tehdidi aynı anda tespit edip durdurabilecek, aşılması imkansız bir gökyüzü zırhı inşa etmek gerçekten mümkün mü? Bu imkansız sorunun cevabı tek bir füze bataryasında ya da tek bir radar sisteminde değil. Cevap, Türkiye'nin Sistemler Sistemi adını verdiği, saniyede milyarlarca veriyi işleyen devasa bir yapay zeka ağında gizli. Çelik kubbe. Bir savunma sistemi düşünün ki, süzgecin gözenekleri her katmanda daha da daralıyor. İsrail'in sahip olduğu demir kubbe sadece kısa menzilli roketlere odaklanan tek katmanlı bir çözümken, çelik kubbe 4 farklı derinlikte koruma sağlıyor. Çok alçak irtifa, drone sürüleri ve mühimmatlara karşı, Korkut, parçacıklı mühimmat ve Gökberk, lazer silahı. İlk savunma hattımız ışık hızıyla cevap veriyor. Alçak irtifa, 15 ile 20 kilometre menzilde Hisar A+ ve Sungur. Helikopter ve insansız hava araçları için kaçış yok. Orta irtifa, 25 ile 40 kilometre bandında Hisar O+. Bölgesel hava savunmasının bel kemiği. Uzun menzil ve yüksek irtifa. 150 kilometre ve ötesi için Siper. Stratejik balistik füzeler ve yüksek irtifa jetleri için Gökvatan'ın sınır muhafızı. Peki bu kadar çok silahı kim, nasıl yönetecek? İşte burada devreye çelik kubbenin beyni olan Hakim Hava Komuta Kontrol Sistemi giriyor. Hakim saniyeler içinde binlerce hedefi analiz eder. Ama asıl mühendislik dehası maliyet etkinlik algoritmasında gizli. Sistem $500 bir kamikaze drone'u düşürmek için $1 milyon siper füzesini harcamaz. Tehdidi analiz eder ve onu imha edecek en ucuz ve en etkili çözümü otomatik olarak seçer. Bu sürdürülebilir bir savaşın anahtarıdır. Çelik kubbede sistemler birbirinden bağımsız değildir. Siper, Hisar ve Korkut birer parça değil, tek bir sinir sisteminin hücreleri gibi çalışır. Eğer bir Alp radarı Ege'de bir tehdit görürse, bu veri anlık olarak Akdeniz'deki bir füze bataryasına aktarılır. Radnet ve Herix üzerinden kurulan bu ağ sayesinde sensörü olan her araç gözcü, silahı olan her araç ise avcıdır. Bu, Türk ordusuna ağ merkezli harp yeteneğiyle asimetrik bir üstünlük sağlar. Saniyeler içinde yüzlerce farklı tehdidi durdurabilen, aşılması imkansız bir gökyüzü zırhı. Türkiye'nin çelik kubbe hamlesi sadece sınırlarımızı değil, tüm dünyanın savunma doktrinlerini sarstı. Peki Ankara'nın bu teknolojik devrimi dünyada nasıl yankılandı? Washington'dan Berlin'e strateji merkezleri bu projeyi nasıl manşetlere taşıdı? Gelin dünya basınının bu görünmez kalkan için attığı o çarpıcı manşetlere birlikte bakalım. Amerikan savunma devi The Warzone, Türkiye'nin hamlesini NATO standartlarının ötesi olarak tanımlıyor ve Ankara'nın tamamen bağımsız, entegre bir hava savunma ağı kurarak stratejik bir eşiği aştığına dikkat çekiyor. Küresel savunma analizleriyle tanınan Eurasian Times ise kıyaslamayı doğrudan yapıyor. İsrail'in meşhur demir kubbesine dünyadaki en güçlü ve en kapsamlı rakip Türkiye'den geldi. Çelik kubbe. Mühendislik disipliniyle bilinen Alman Flug-Revue dergisi ise oyunun kuralını değiştiren o akla odaklanıyor. Dergiye göre Türk savunma sanayi, sensör ve füze teknolojilerini yapay zeka ile kusursuz bir şekilde birleştirerek savaş sahasının doktrinlerini en baştan yazıyor. Dünya artık şu gerçeği kabul ediyor. Türk mühendisliği gökyüzünü sadece demirle değil, akıllı bir yazılım zırhıyla mühürlüyor.
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dünya basınının da dediği gibi, çelik kubbe, İsrail'in demir kubbesini tahtından edip küresel savunma pazarında yeni bir standart belirleyebilir mi? Yoksa bu teknoloji bölgedeki güç dengelerini tamamen değiştirecek yeni bir dönemin mi başlangıcı? Görüşlerinizi ve teknik analizlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz mühendislik odaklı stratejik içerikleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.